Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir bebek battaniyesi öreceğiz arkadaşlar. Bu battaniyeyi sizlerle beraber sıfırdan başlayıp bitirene kadar öreceğiz. Arkadaşlar benim ölçülerim 90'a 90 santim. Sizler eğer bir tane motif eklerseniz daha da büyük yapabilirsiniz. Hatta tek kişilik battaniye yapabilirsiniz. Hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle motiflerimi yapıyorum. Motiflerimi birleştiriyorum. Daha sonra motiflerin yan tarafından 19 sıra olmak üzere ikili trabzanlar yapıyorum. En önemlisi burada baştan sona zaten ikili trabzanlar yapıyoruz ama renkleri nerelere koyduğumuz çok önemli. Bu efekti verebilmek için 19 sıra açık renk ve 19 sıra ise ikişer renkten oluşan şöyle şeritler yaptım. 2 renk koyu renk, 2 renk açık renk şeklinde devam ettim. Açık rengi yine 19 sıra yaptım ve kenarlarına şöyle lastik yaptım arkadaşlar. Toplamda 6 sıra ve gördüğünüz gibi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz ki modellerin çoğunu sizlerle beraber tasarlıyoruz diyebiliriz. Bu deseni, bu modeli daha önce hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Çünkü işte bu motifi buraya yapalım, burasını 19 sıra yapalım, diğer tarafa şeritler yapalım diyerek şöyle güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Yeşil ipim elimde kalmadığı için şöyle farklı bir rengini göstereceğim. Şöyle Ören Bayan'ın Kitty Baby ipini kullandım. Şöyle aralarında değişik renkler var. Diğerininki ise koyu renkler var. Bilmiyorum ekranda belli oluyor mu? Düz renk yine Ören Bayan'ın favori ipi. Ne kadar kullandınız derseniz arkadaşlar elimde 2 tane yeşil ip vardı. 2 tane yeşil ipten elimde kalan bu. Diğer açık renktense 3 tane vardı ve elimde hiç kalmadı maalesef. Yani toplamda elinizde 5 tane yumak varsa şöyle 90'a 90 santim ebatında çok güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Daha büyük isterseniz daha fazla ipler almak zorundasınız diyorum. Hemen tığımı da belirtmek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ve yeniden hatırlatmak istiyorum. Eğer eliniz sıkıysa 3.50 milimlik ya da 4 milimlik tığlar kullanın. Çünkü battaniyeniz benim verdiğim ölçülerle daha küçük olabilir. Üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Çünkü çoğu yorumda işte biz yaptık daha küçük oldu. Eğer eliniz sıkıysa, ipiniz ince ise verdiğim ölçülerle bu motifler daha küçük olacaktır. Birazdan motiflerin ölçülerini de zaten sizlerle paylaşacağım. Ve daha fazla lafı uzatmadan hemen minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz ve bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı içinden geçirip 3 zincir çekiyorum ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve yine halkanın içine 3 tane ikili trabzan. 2 3 bir zincir, tığın başını doladım ve 3 tane ikili trabzan. 3 tane grubum oldu. Son olarak bir zincir çekiyorum ve yine son olarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçülttüm. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ip kesebilirsiniz. Ama eğer ip keserek yapmak istemezseniz
Şu şekilde de yapabiliriz. Tığın başını doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen karşıdaki ilmeğe batıyorum ve diğer renkle kapatıyorum. Şöyle diğer renge geçeceğim. Ve diğer renkle kapatıyorum. Çok pardon. Şöyle. Hemen şöyle hızlıca anlatayım derken iyice karışıyor işler. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Daha sonra şu arkadaki ipi de yürüterek devam edeceğim. Hemen buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Şöyle buraya yarım bir köşe yapmış oldum. Hemen diğer bir zincirlik bölüme batıyorum. 2, 3. Bir zincir ve yine aynı bölüme 3 tane ikili trabzan. Her bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geçişlerde zincir yok. Direkt tığın başını doluyorum ve 3 tane ikili trabzan. Çoğumuzun bildiği bir model. Hanım Dilandi modeli. Ama hiç bilmeyen arkadaşlar için, yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle baştan göstermek istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde. Zincir çekmedim. Diğer köşeye geçtim. Bir zincirlik köşeye ve yine oraya 3 tane ikili trabzan. Bir zincir arada çekiyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Evet. Yine en son yere batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yaparak köşemi tamamlıyorum. Dediğim gibi isterseniz ipi kesebilirsiniz. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Ve hemen yeşil renge geçtim. Yeşil renkle kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine buraya yarım köşe ile başlıyorum. 2, 3. Arada zincirim yok. Hemen ortadaki bakın şu boşluğa 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Sadece köşelerde bir zincir çekeceğiz. Hemen köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Aralarda zincir çekmememin ve burada bir zincir çekmemin nedeni çok delikli bir battaniye olmasını istemediğimden dolayı. Ama sizler yine aralara istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Ve 3 ilmeği diğer renkle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ve artık tüm sıralarımız aynı şekilde ilerleyecek. Köşelerimizi yapacağız ve her sırada şu ortadaki gördüğünüz boşluklar bir tane artacak. Bir aşağıda tekti. Burada bakın 2 tane boşluk var. Bir üst sırada 3, 4 şeklinde ilerleyecek. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada zincirim yok. Diğer tarafa geçtim. Bakın boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincirim yok. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane. Yine
arada zincir yok, köşeye geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Aynı şekilde kapatıyorum. Dediğim gibi her sırada ip de kesebilirsiniz. Bu şekilde de örebilirsiniz. 3 zincir. Yine yarım köşe ile başlıyorum. Hiç zincir çekmeden bakın, bu sırada 3 tane boşluğumuz var. Ve 3 tane boşluğa, her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralara hiç zincir çekmeden. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde toplamda 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşeye geldim. Köşe yine 3 tane ikili trabzan. Şöyle bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi toplamda 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. Ben 9 sırayı örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 9 sıra ördüm. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum sizlere. 21 santim arkadaşlar. Motifimin ebatı. Bu şekilde ilk motifimi örüyorum. Ve daha sonraki motiflerde 9. sıranın bir duvarını örmeden birleştirmeye geçiyorum. Hemen diğer ördüklerimi şöyle göstermek istiyorum. Ben daha önceden 3 tane örüp tek tek birleştirdim. Ve son birleştirmeyi de beraber yapmak istiyorum. Şöyle şunu şekilde koyacağım ve bir duvarını sökeceğim. Evet. Birleştirme de oldukça kolay. Şöyle bakın. Hemen şu köşeden birleştirmeye başlayacağım. 3 tane ikili trabzanımı örmüş oldum. Yakınlaştıralım biraz. Evet. İlmeğimi uzatıyorum ve diğer motifin tam ortasındaki bir zincirlik bölümden ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi bitiriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın, hemen yanındaki boşluğun içinden geçiriyorum ve rahat geçiş yapabilmek için bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. İlmeği uzattım. Hemen yandaki boşluğa ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi birleştirme de gayet kolay. İlmeği uzattım. Hemen önümdeki boşluğa geldim. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet çok hoş bir şekilde birleştirmemi yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Köşede 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen karşıdaki köşenin bir zincirlik bölümünden geçirdim. Bir zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle ilmeklerimi sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip hemen şöyle kesiyorum. Evet, benim için 4 tane yeterli olacak arkadaşlar. Şu kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum ve ölçüsünü de vermek istiyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle burada hemen bir ölçü almak istiyorum.
82 arkadaşlar. Ben 90'a 90 yapacağım için benim için yeterli. Ama sizler şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Motiflerinizi daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük yapıp 6-7 motifle yapabilirsiniz. Onu motifinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük olmasını isterseniz 1 metreden uzun aynı ölçülerde bir tane daha ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben motiflerimi bitirdim. Hemen yeşil ipimle şöyle buradan devam edeceğim. Hemen ipime bir düğüm attım. Kameramı yakınlaştırıyorum ve hemen şu köşeden başlıyorum. Şöyle artık iplerimi de arada yürüteceğim. Hemen bir zincirlik bölüme batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğer tarafa geçtim. Bu sırayı bu şekilde 3'er tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Tam şu boşluğa gelene kadar, birleştirme noktasına gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, tam birleşme bölümüne geldim. Bakın burada yine bakın aralarda hiç zincir çekmedim. Tığın başını 2 kez doluyorum burada. Sadece birleşme yerlerinde bunu yapıyorum. Üçlü trabzan. 2 kez doladım. Birleşme yerindeki şu çizgiye beline doladım. Üçlü trabzan. 2 kez doladım. Yine şu köşenin içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Bakın şurada bir çökme olmasın diye, yani düzgün bir geçiş sağlayalım diye bunu yapıyorum. Burada yine ikili trabzan yaparsak burada bir çökme oluşacak, onu istemiyorum. Sadece bu sırada bunu yapıyorum. Diğer sıralarda yine ikili trabzan yapacağım ve yine tüm boşlukları tek tek batarak 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın şu köşeye de aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitireceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir sırayı 3 trabzanla bitiriyoruz. Bir üst sırayı zincirle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığın başını doladım. Tüm boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu sırayı zincirle başlamış oldum. İlk sırayı trabzanlarla başladım. İkinci sırayı zincirle başladım. Bir üst sırayı bu zincirlerin içine trabzan yaparak başlayacağım. Buralarda şaşırma olmasın diye burayı da hatırlatmak istedim. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Üçlü trabzan yok. Sadece ilk sıradaydı. Düzgün bir geçiş sağlamak amaçlı. Bu şekilde tüm boşluklara ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada tığın başını doluyorum. Şurada en son trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yaparak, yani zincirle bitirmiş oluyorum. Şöyle, hatta burayı çok küçük yapmayalım. Bir zincir çekelim. Daha sonra trabzanı yapalım. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Hemen bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. Yine her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde git gel yaparak istediğiniz sıra ve ölçülerde yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kamerayı uzaklaştırayım.
Evet. Şöyle bakın. Şu şekilde renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben iki rengi de kullanarak birkaç sıra birinden birkaç sıra diğer renkten yaparak devam edeceğim. Sizler de aynı şekilde istediğiniz uzunluğa kadar örün. Ben de hemen örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum size ne kadar ördüğümü ve renkleri nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Ben yeterince ördüm, kameranın aldığı kadar. Şöyle renkleri nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Şuradan başlamıştık. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra açık yeşilden kullandım. İkişer sıra ikişer sıra her iki rengi de kullandım. Yine şuraya kadar 19 sıra ve son olarak yine açık yeşilden 19 sıra ördüm. Neden? Arkadaşlar şöyle şu şekilde saydığımda 19 sıra, yani karelerle aynı sayılarda örmeye çalıştım, aynı boyutlarda, ki şöyle ortaya şık bir görüntü çıkmasını istedim. Kare, düz renk, çizgili renk ve düz renk olarak güzel bir kombin olsun istedim. Sizler istediğiniz gibi kullanabilirsiniz renkleri. Evet, ben yine sonuncu açık rengimle 19 sıra ördükten sonra artık kenar bölümüne geçeceksiniz. Ben kenar bölümünü lastik olarak düşünüyorum. Lastik yapmak istiyorum ama sizler istediğiniz kenar bölümünü çalışabilirsiniz. Hemen burada tığımı alıyorum. 3 tane zincir çektim ve her bir trabzan tepesine batarak bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Her bir trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yapacağım. Yine lastik bölümünde de renkleri karıştıracağım. İşte 3 sıra açıktan, 2 sıra yeşilden, şu anda ne yapacağımı bilmiyorum ama böyle yaptıkça diğerinde de çok düşündüm. Yani şu burada da çok düşündüm neler yapayım diye, en uygununu bunu buldum. Bence çok da şık oldu. Ben çok beğendim açıkçası. Evet, burada da şöyle etrafını tamamen döneceğim. Kenarlarda arkadaşlar, şöyle köşelerde, şu köşelere geldiğimde yine köşe yapacağız. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Diğer köşeye kadar ben öreyim. Orayı da göstermek istiyorum yeni öğrenen arkadaşlar şaşırmasın diye. Ben diğer köşeye gelene kadar bu şekilde her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer köşeye geldim. Şöyle bu bölümü ördüm ve tığın başında oluyorum. Bakın, en son köşedeyim. Köşenin en son trabzan tepesine batırıyorum ve buraya aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı trabzan tepesine 2 tane daha ikili trabzan yaparak buraya bir köşe oluşturuyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra şuraları da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yatık trabzanlarım var. Şöyle bakın. Şöyle yatık trabzan tam ortasına batırıyorum. İkili trabzan yaptım. Tam şuradaki boşluğa battım. İkili trabzan. Burada kasma yaparsa şuralara 2'şer tane yapabilirsiniz. Ördükçe zaten kendiniz onu ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle yatık trabzanlara batıyorum. 2 tane yatık trabzana batıp bir tane de şu orta bölüme batırdığımızda zaten düzgün bir ilerleme sağlamış olacağız. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, ben komple battaniyemin etrafını ikili trabzan şeklinde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktamız burası. İlk battığım yere tekrar batıyorum. 1 2 tane trabzan. Buraya bir tane ikili trabzan yapmıştım. 2 zincir çekiyorum. Ve burayı yine köşe yapmak için ve köşemi tamamlamak için
Bir tane daha ikili trabzan yaptım ve ilk trabzan tepesine batırıp kaydırmayla kapatıyorum ve şuraya da bir köşe yapmış oluyorum. Şöyle her tarafını ikili trabzanla çerçeveledim. Şimdi lastik bölümüne geçebiliriz. Çoğumuzun bildiği bir önden beline dolayarak bir arkadan beline dolayarak devam edeceğim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen yanındakinin arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Önden beline doladım. Arkadan beline doladım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine köşeme gelmek üzereyim. Köşeyi de yine tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle köşeye gelene kadar yine bir önden ikili trabzan, diğerinin arkasından şöyle köşeme geldim. Köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Yine her bir sırada köşemi yapmaya devam ediyorum. Yine bir önden trabzanlara geldiğimde bir arkadan şöyle beline dolayarak tüm battaniyemin çevresini bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde tüm çevreyi tamamen öreceğim. Bir üst sırayı da tekrar başlangıcını göstermek istiyorum. Ve bundan sonrasını istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Hatta bu sıradan sonra ben renk değiştirmeyi de düşünüyorum. Bu sırayı devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu sıranın da sonuna gelmek üzereyim. Yine bakın köşedeyim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. Eğer tek renk yapacaksanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben diğer koyu renge geçeceğim için burada ipimi kesiyorum. Yeşil ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum ve köşeden başlıyorum. Bir düğüm attım. 2 zincir. Çektiğim zincirle beraber aynı yere 2 tane trabzan yapmış oldum. Tığın başını doluyorum. Bakın burada köşemin 2 trabzanı var. Hemen ilkini arkadan beline doladım. İkili trabzan yaptım. Yanındakini önden beline doladım. İkili trabzan yaptım. İlk arkadan alma sebebim şuradakilerini denk getirmem. Hemen bir arkadan bir önden devam ediyorum. Ve bakın şu önden doladığım trabzanın önüne geldim. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Önden doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı arkadan beline dolayarak istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Köşelerimiz yine aynı şekilde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise zaten görünüyor gördüğünüz gibi. Arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu renk kombinasyonu tamamen size ait. Ben şöyle 2'şer sıra, 2 sıra açık yeşilden yaptım. 2 sıra koyu yeşilden, 2 sıra açık yeşille bitirmeyi düşünüyorum. Tabii daha sonra fikrimi değiştirmezsem. Bu şekilde devam edeceğim. Sizler de istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Tamamen bu şekilde tüm sıralar bu sıradakinin aynısı arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Ben istediğim kadar aynı şekilde örüp hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, ben kenar bölümümü bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Az önce dediğim gibi 2 sıra açık renk, 2 sıra koyu renk, 2 sıra açık renk ördüm ve bitirdim. Benim için yeterli. Şöyle ördüğüm kenarın hemen ölçüsünü de vermek istiyorum. 6,5 santim arkadaşlar. Şöyle ölçtüğümde, evet, 6 santim diyelim. 6 santim örmüşüm. Sizler kenar bölümünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bence gerçekten çok güzel bir battaniye oldu. Kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Şöyle, evet, gerçekten çok hoş ve gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.